Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Şişman. Bugün bu videoda bütçemizi planlamamıza yardımcı olacak ve paramızın nereye gittiğini ve paramızı nasıl yönetebileceğimizi çok iyi anlatacak bir teknikle beraber olacağız. Bu tekniğe 50-30-20 kuralı deniyor ve aslında bu teknik paramızı yönetmede, paramızı ayırmada, bölmede bizim işimize çok fazla yarıyor sevgili dostlarım. Şayet ben bu tekniği her zaman için kullanıyorum ve her zaman bu tekniğin faydaları oldukça iyi. Siz de bu tekniği kullanmaya başladığınız zaman paranızın nereye gittiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Birinci avantajı bu. İkincisi ise bu paranızla yatırım yapabileceksiniz. Üçüncüsü ise parayı daha iyi bir şekilde kontrol edip daha verimli bir halde kullanabileceksiniz sevgili dostlarım. O zaman hazırsanız 50-30-20 kuralı nedir? Biz bu kuralı nasıl uygularız? Uygularken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlara bakalım. "50-30-20 kuralının kaynağı Elizabeth Warren ve kızının yazdığı bir kitaptan geliyor sevgili dostlarım. Teknik aslında oldukça basit. Gelirimizin %50'sini ihtiyaçlarımıza, %30'unu isteklerimize ve %20'sini birikimlerimize ayırıyoruz. Sistemin temel mantalitesi bu sevgili dostlarım. Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse sevgili dostlarım, aylık 5.000 lira bir gelirimiz olduğunu varsayalım. Bu gelirin %50'sini ihtiyaçlarımız için harcıyoruz. Bu ihtiyaçlarımız neler olabilir? İşte kredilerimiz olabilir, borçlarımız olabilir, kiramız, faturalarımız, yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız, ihtiyacımız olan şeyler olabilir. Bunun yanı sıra bu 2500 lirayı buraya ayırdık. Paranın %30'unu yani 1500 lirayı da sevgili dostlarım dışarıda bir yemek yemeye, konsere, etkinliğe, tiyatroya gitmeye yani yapmayı istediğimiz şeylere ayırabiliriz. Bu mesela bir hobimizi yapmak istiyoruzdur. Bunun için bir para lazımdır. Bu parayı da bu bütçeden kullanabiliriz. Geriye kalan %20'lik kısım yani 1000 lirayı da yatırım ve birikime harcamamız lazım sevgili dostlarım. Aslında mantalite zaten bu. Zaten bu para da bizden çıkmamış oluyor. Tam tersine bu para daha çok parayla geri gelecek bir şekilde bizim bunu birikime ayırmamız gerekiyor. Artık nereye birikim yapmak isterseniz gayrimenkul, altın, döviz, bitcoin, borsa, Eurobondlar nereye yatırım yapmak isterseniz size ne mantıklı geliyorsa ya da farklı şekilde nasıl değerlendirebileceksiniz bu parayı bu %20'lik kısmı da bu yatırımlar kısmına eklemeniz lazım sevgili dostlarım. Burada önemli olan birkaç nokta var. Bunlara değinmek istiyorum. Pazarlamada da çok sık kullanılan bir sorudur. Her zaman bir şey almak istediğinizde kendinize bu soruyu sorun. Bu soru paranızın daha güvende ve daha sıkı bir şekilde kalmasına yardımcı olacaktır. Bu benim ihtiyacım mı? Yoksa bu benim isteğim mi? Bir telefon alırken, bir kamera alırken yani ya da bir kazak alırken bunları bir hevesle almayın sevgili dostlarım. Bu hepimizin başına geliyor. Benim de çok sık başıma geliyor. Mesela bir hafta kuralı denilen bir şey var. Ben bunu çok sık yaparım. Bir şey yani o gün alacak olsam kesinlikle alırım. Ama işte o bir gün gecikince, 2 gün gecikince sonra düşünürüm bu benim gerçekten ihtiyacım var mı? Bunu almasam da olur mu? Ve nihayetinde genellikle onu almam. Ama aynı gün karar verecek olsam çok ihtiyacım olmasa bile sadece bir istek üzerine bile onu alabilirim sevgili dostlarım. Bu yüzden isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde farkına varın. Yani şunu çok görüyorum ve gerçekten buna çok üzülüyorum. Kredi çekip akıllı telefon alan var. iPhone'un son modelini alan var. Yani gerçekten hiç ihtiyacı olmamasına rağmen o telefonun bütçesini karşılayamayacak olmasına rağmen borca giriyor, kredi ödüyor, ekstradan daha fazla para veriyor. Gidiyor telefon alıyor arkadaşlar. Bu çok akıl dışı bir şey, mantık dışı bir şey. Mesele zengin görünmek değil. Mesele zengin olmak. İşte bunun için de paranızı doğru bir şekilde yönetmeniz lazım arkadaşlar. Eğer dersen ki kardeşim bak ben bütün işlerimi bu telefonla yapıyorum. Bu telefon olmazsa ben işlerimi yapamam. Para kazanamam. O zaman git tabii en kralını al. En çok ihtiyacın hangisiyse onu al. Ama bunun haricinde masayı ters çevireyim, koyayım, herkese hava atayım diye bir mantaliteye girersen, bu kafayla alırsan işte ben zengin görüneyim, popülerliğim artsın gibi bir mantaliteyle alırsan bu tamamen yanlış bir şey. Seni her zaman eksiye sürükler. Sen daha kazanmadığın parayla borç ödemeye devam edersin. Bu yüzden böyle bir hata yapmayın. İsteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde ayırın. İhtiyaçlarımız var. Barınma gibi bir ihtiyacımız var. Bunun içine ne dahil? İşte ev kirası, su faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası, market ihtiyaçları, aidat, temizlik ürünleri, o bu. Bunların hepsi ihtiyaç. Bunlar olmadan biz yaşayamayız. Ama isteklerimiz olmadan biz yaşayabiliriz arkadaşlar. Son model bir iPhone 13'ün olmadığı zaman yaşayabilirsin. 3 kameralı olmadığı zaman yaşayabilirsin.
Ama eğer ki buna ihtiyacın varsa, senin işini yapacaksa tabii ki bunu da alabilirsin. Ama bütçemizi ve paramızı buna göre bölüp buna göre ayarlamamız gerekiyor. Bir başka söylemek istediğim şey ise sevgili dostlarım, paranızı takip edin. Parayı takip ederseniz paranız kaybolmaz. Nasıl takip edebiliriz paramızı? İsterseniz hemen Excel'de bir dosya oluşturun. Gelirinizi ve giderinizi sık sık düzenli bir şekilde takip edin. İsterseniz bir sürü mobil aplikasyonlar var. Ben de bunlardan kullandıklarım var. Bunları kullanın. İsterseniz eski usul kalem kağıdı elinize alın. Bunları tek tek gelir ve gider olarak ikiye bölün. Hepsini tek tek yazın. Baktığımız zaman yıl içinde aslında gözümüze çarpmayan çok küçük meblağlarda ödediğimiz faturalar, üyelikler bile yıl sonunda büyük miktarlarda olabiliyor. Bu yüzden bunları gözden geçirin sevgili dostlarım. Mesela ben şunu fark etmiştim ve Spotify'ı iptal etmiştim. Ben genellikle dışarıda hep podcast dinliyorum dışarıya gittiğim zaman. Müzik dinleyeceğim zaman da genellikle bilgisayarda çalışırken dinliyorum. Bilgisayarda çalışırken de YouTube'dan dinliyorum müziği, Spotify'dan ziyade. Dedim ki baktım aslında şöyle bir trik daha var işin içinde enteresan bir şekilde. Spotify'da podcast dinlemek ücretsiz, hiçbir şekilde reklam girmiyor enteresan bir şekilde. Dedim ki benim Spotify'a ihtiyacım yok. Spotify'ı iptal ettim. Baktığın zaman küçük bir meblağ gibi gözükse de yıla vurduğun zaman hatırı sayılır bir para yapabilir. Ya da o parayla farklı kitaplar alabilirsin. Ya da kendini geliştirecek bir eğitime, bir kursa kaydolabilirsin. Farklı sertifikalar alabilirsin. Farklı bir yeri gezebilirsin. Farklı bir şeyler yapabilirsin. Bu parayı bu şekilde değerlendirebilirsin. Ben bu şekilde yaptım. Diğer üyeliklerimi de iptal ettim. Hatta pek çok üyeliğimi iptal ettim. Şu an en sık kullandığım üyeliğim YouTube Premium. O da hem reklam izlemiyorum, hem YouTube'da çok sık vakit geçiriyorum, hem YouTube müzik oldukça verimli, faydalı oluyor. Bunun gibi bu tür aboneliklerinize minimize edin. Para çünkü akar gider. Bir başka söylemek istediğim de sevgili dostlarım, parayla ve bütçe yönetimi ile ilgili aslında bunların hepsi birer alışkanlık. Para kazanmak, para harcamak, para biriktirmek, bunların hepsi birer yetenek, bunların hepsi birer sanat. Burada şu noktaya değinmek istiyorum. Çok güzel bir konuşma denk gelmişti bir gün karşıma. Hatta bunu Instagram'ın Reels'larda da paylaşmıştım kendi hesabımdan. Şöyle diyordu o sözde de: bunların hepsi bir alışkanlık. Eğer paran yokken para biriktirirsen, paran arttığında biriktirdiğin para da artacak. Ama yine sen sonuna kadar harcarsan, ne kadar çok kazanırsan kazan, harcamaların o kadar artacak. Buna en yakın örneği de piyango talihlerinden verebiliriz mesela. Baktığımız zaman böyle incelemeler çok fazla. Ben de bunları okumaktan keyif alıyorum. Bu incelemelerin sonuçlarında piyango talihlileri hayatının hızlı bir pik yaşıyor ve eskisinden daha da kötü bir noktaya geliyor sevgili dostlarım. Çünkü o parayı yönetemeyince bir anda harcamalarını çok hızlandırıyorlar. Daha sonrasında bu paralardan bir yatırım dönüştürmedikleri için borç ödemekten, kredi ödemekten, lükslerinden, hayat kalitesinden feragat edememekten hem eldeki avuçtakini bitiriyorlar, hem de eski hallerinden çok çok daha kötü oluyorlar. Bu yüzden parayı yönetmeyi, paramızı bölmeyi, paramızı biriktirmeyi, harcamayı, kontrol etmeyi çok iyi bir şekilde yapmalıyız. Zaten bizi başarıya götürecek de, zengin edecek de, mutlu edecek de budur sevgili dostlarım. Bunun için parayı tanıyın, parayı kullanın, parayı doğru şekilde bölüştürün ve en mantıklı şekilde harcayın. 50-30-20 kuralının temel mantıklarından birisi de bence bu. Yani işte oldukça basit zaten. Paranı bölüyorsun, paranın nereye ne kadar koyduğunun farkına varıyorsun ve daha sonrasında bu paraların hepsini doğru bir şekilde kendine faydalı olacak şekilde kullanabiliyorsun. İhtiyaçlarını karşılıyorsun, isteklerini karşılıyorsun ve yatırım birikim yapıyorsun. Bu birikimlerden geriye gelen parayla daha çok yatırım yapıyorsun, daha çok para kazanıyorsun. Zaten zenginliğin mantalitesi de budur. Kevin O'Leary'nin çok güzel bir sözü var. Bu sözü çok severim. Param benim askerlerim gibidir der ve ben her gün onları savaşa götürürüm ve onlar da her gün daha fazlasıyla geriye gelir. Bu yüzden 50-30-20 kuralını bütçenizi hazırlarken, paranızı harcarken her zaman hatırlayın. Çok basit bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bugünkü ekonomik şartlarda belki biraz zor olabilir, haklısınız. Ama önemli olan nokta bence ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi ayırt edip paramızı doğru bir şekilde yönetmek. Bu şekilde kazanan mutlaka biz olacağız sevgili dostlarım. Umarım sizler için faydalı, verimli, güzel bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve bu videonun faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa mutlaka onlarla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.